Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bu çalışmanın ön duyurusunu yapmıştım sizlere. Konumuz sararan plastikleri nasıl beyazlatırız? Bu konu özellikle araç, otomobil sahiplerinin yanı sıra ev hanımlarının da birçok sıkıntısı olan bir konu. Hatta günümüzde eski bilgisayarlar olsun, eski plastik eşyalar olsun, bunlar bir müddet sonra kimyasal bir reaksiyona girip sararıyor. Şimdi biz de bu reaksiyonu geri çevirici başka bir anti reaksiyon geliştireceğiz. Bunu nasıl yaparız? Bu çalışmanın üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi bu parça bizim aracımızın üzerinden çıkmıştı biliyorsunuz. Eski su tankına ait rezervuar parçaları. İşte kapağı, deposu, hortumu. Bunlar artık oldukça kirlenmiş. Gördüğünüz gibi üstünde boya kalıntıları var. Sararmış, içi yosun benzeri maddelerle kaplanmış. Keza bu plastik de öyle artık beyaz deneyip inşa etsiz hale gelmiş. Bu da boyadan ve sararmadan nasibini almış. Bu tip parçalar bizim araçlarımız düşündüğü zaman çok pahalı. Hatta yerli araçlara bile baktığım zaman çok pahalı. Bu tip parçaları yani atıp yenisini bir anda alamıyorsunuz. Çok pahalı parçalar. O yüzden eskiyi koruyup kollayıp yaşatmakta fayda var. Keza bu konunun bütün otomobil sahiplerine çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları nasıl geri döndürürüz? Nasıl tekrar beyazlık sağlarız? Bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Kimyasal bir reaksiyonla, belli bir malzemelerle bunu yapacağız ama marketlerden bulabileceğiniz tarzda basit malzemeler bunlar. Çok basit malzemeler. Görünce siz de hak vereceksiniz. Öncelikle yapmamız gereken bir işlem var dostlar. Bunun üzerinde boyalar var görüyorsunuz. Atık, yalıtım malzemesi atıkları var. Bunları güzel bir temizleyelim selüloziktlerle. Dış yüzeyini güzel bir temizleyelim bunun. Daha sonra da bunu kimyasal reaksiyon işlemimize tabi tutalım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet dostlar. İşleme başlayalım. Selülozitlerimizden şu dış yüzeyi temizlemeye başlayalım. Evet dostlar, ürünümüzün dış yüzeyini selülozik tinerle temizledik. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir hale geldi. Fakat içindeki bu yosunlanmalar ve sararmalar devam ediyor. Tinerin buna yapabilecek bir şey yok. Aynı şekilde hortumumuzu da temizledik. Bu zaten doğalından sarımtırak bir malzemedir ama biz bunu gene mümkün olduğu kadar beyazlatacağız. Bunun sıfırı bile sarı tarzdadır, ince olduğu için. Bu da üst gövde kapağımız ve onun üst kapağı. Evet, şimdi kimyasal solüsyonumuzu hazırlayalım. Bu konuda size bilgi vereyim. Nasıl yapacağımızı detaylı olarak göstereyim. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, işte kullanacağımız malzemeler bunlar. Size her yerde bulabileceğimiz ekonomik malzemelerle bu işi yapacağımızı söylemiştim. Aynen o şekilde yapıyoruz. Çamaşır suyu, limon suyu ve kabartma tozu. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var dostlar. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Çamaşır suyunu uygularken lütfen başka bir malzemeyle karıştırmayın. Çünkü çok zehirli bir kimyasal atık oluşturuyorlar başka bir malzemeyle karıştırdığınız zaman. İnsan sağlığına çok zararlı klorofik asit üretiyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle bu şekilde sadece tek başına çamaşır suyu olarak kullanın. Başka bir malzemeyle lütfen karıştırmayın. Cam suyu olur, amonyum olur, amonyak olur. Kesinlikle herhangi bir malzemeyle karıştırmıyorsunuz. Özellikle çamaşır suyu ve sirke ikilisini birbirine katmıyorsunuz. Çamaşır suyuyla pas sökücü, yüzey temizleyici, bu tip şeyleri kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Şimdi yapacağımız işlemi ben size anlatayım. Önce rezervuarıma çamaşır suyunu dökeceğim. Burada 4 kiloluk 3 tane çamaşır suyu var. Yeterli gelecektir. Bir süre içinde beklettikten sonra daha sonra onu o küvetten alıp limon suyu, su ve
kabartma tozu üçlüsünü karıştırıp içinde bir süre bekleteceğim. Daha sonra da çıkarıp temizleyerek nihai sonuca erişeceğiz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet dostlar, uygulamamıza başlıyoruz. Öncelikle çamaşır suyu, ama sizi bir kez daha uyarıyorum. Lütfen çamaşır suyunu kesinlikle başka bir malzemeyle karıştırmıyorsunuz. Tek olarak kullanıyorsunuz ve uzun süreli kapalı mekanlarda bunu bulundurmuyorsunuz. Ben de kısa süreli bulundurup daha sonra hemen küvetimi boşaltacağım ve temizleyeceğim. Daha sonra da suyla durulayacağım. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Çünkü her şeyden önce sizin sağlığınız gelir. Evet, işleme başlayalım. Evet, tankımız çamaşır suyunun içinde. Buna 1 litre kadar da su ilave edeceğim. Biraz daha seyrelteceğim. Tamamen çamaşır suyunun içinde kalsın. Çünkü çamaşır suyu keskin bir madde. Böylelikle biraz daha özelliğini alacağız. Daha seviyeli, daha nitelikli olacak. Şimdi biraz da üzerine su ilave edelim. Tamamen çamaşır suyuyla kaplayalım biraz diyeyim. Evet dostlar, rezervuarımız 3'te 2 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu ve su karışımının içinde. Şöyle gördüğünüz gibi yeşilimtırak sarı renkli bir hal oluyor. Bunun içinde bir süre bekleyecek. Yani 3'te 2'den kastım 3 tane 4 litrelik çamaşır suyu ve 8 litre, yani 2 tane de yaklaşık 4 litrelik 7 litre kadar kullandım. Su karıştırdım. Tamamen içine battı şu şekilde. Çünkü plastik hava aldığından yüzüyor. Aynı şekilde bunun içinde bekleyecek. Bunun içinde yaklaşık bir 2 saat, 3 saat takribi olarak beklesin. Daha sonra bunu buradan alalım. Ara ara yüzeyini değiştireceğiz. Yalnız eldiven kullanın. Ben de hemen elimi kuruluyorum. Çünkü çamaşır suyu tehlikeli bir malzeme. Cildinize değdirmemeniz lazım çok fazla. Mutlaka eldiven kullanın dostlar. Ben de şimdi eldivenimi takacağım değiştirirken. Su borumu ve kapağımı da içine attım. Onlar da pisliklerinden arasın, kirlerinden arasın. Şimdi güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde burada beyazlasın bakalım. Kamerayla da yakın olarak size işlemi alacağım. Görüşmek üzere. Evet dostlar, aradan tam 6 saat süre geçti. Gördüğünüz gibi çamaşır suyumuz iyice sararmış, rengi iyice koyulaşmış. Bu demek oluyor ki plastik kabın üzerindeki sararmayı kendi üzerine almış. Şimdi bu konteynerimizdeki çamaşır suyunu boşaltalım ve rezervuarımızın son durumunu görelim. Daha sonra da buna bir işlem daha yapacağız biliyorsunuz. Kabartma tozu, limon suyu ve su karışımıyla bir beyazlatma işlemi, bir fırçalama işlemi daha yapacağız. Ondan sonra da durulama suyuyla durulayıp neticeyi hep beraber göreceğiz. Şimdi bu işlemlere geçelim. Evet dostlar, çamaşır suyumuzu döküp temizledim. Konteynerimizi de bir miktar temiz suyla doldurdum. Sıcak temiz suyla doldurdum. Şimdi bunun içine birkaç paket kabartma tozu ilave edeceğim. Kabartma tozu doğal bir temizlik malzemesi. İçerideki kimyasallar sebebiyle zaten hemen reaksiyon veriyor. Soda, namı diğer soda diyelim. Kullandığım konteynerin boyutu fazla olduğu için içine birkaç paket atacağım. İçine bir miktar limon suyu. Marketlerde bulabileceğiniz limon sosu diye de geçen limon suyu. Bunu ilave ediyorum.
Videomuzun başında da belirttiğim gibi dostlar, size her yerde kolaylıkla bulabileceğimiz malzemelerle en detaylı temizlik malzemesini hazırlayacağımızı belirtmiştim. Bunlar her yerde bulabileceğiniz ucuz, kolay elde edilebilir malzemeler. Ama neticede büyükler. Yaklaşık 1,5 şişe döktüm. 750 miligramlık bu. Tabii benim konteynerin boyutu büyük. Temizlediğim malzeme büyük olduğu için buna bir parça daha kabartma tozu ilave edeceğiz. Çünkü alan büyük dediğim gibi. Yoksa yeteri kadar etkili olmaz. Amacımız soda etkisi yaratmak. Bayanlar bu karışımı güzellik maksatlı ciltlerine de uyguluyorlar. Öyle bir bilgi edindim internette. Ne kadar faydalı değildir, uygulanabilir mi bilemem. Tabii ki soda etkisi olduğu için sanırım bunu uyguluyorlar. Ama bu konuda bilgi sahibi değilim. Evet, bu kadar yeter. Şimdi malzemelerimizi getireyim ve olma işlemine başlayalım dostlar. Evet dostlar, rezervuarımızı kabımıza yerleştirdik. Şimdi bunun temizlik aşamasına geçeceğiz. Detaylı bir şekilde olup temizlenecek. Bunun için kullanmamız gereken bazı malzemeler var. Birincisi, eldivenlerinizi bu tip işlemler yaparken hiçbir zaman takmamazlık etmeyin. Her zaman eldiven kullanın. Çünkü ne de olsa kimyasal maddeye ulaşıyorsunuz. Eldiveninizi eksik etmeyin. İkincisi, bildiğiniz normal, standart, kalın telli fırçalar. Çok sert değil, çok da yumuşak değil, çizmeyecek şekilde plastiği. Detaylı bir fırça temizliği yapacağız. Son olarak da şu tip şişelere uygun olan biberon fırçası diye geçer bunlar. Şişe fırçası diye geçer. Uzun fırçalar. Bir de bunu kullanacağız. Bu da rezervuarımızın iç kısmını temizlemek için kullanacağımız fırça. Kullanacağımız temizlik malzemeleri bunlar. Şimdi detaylı şekilde bunun temizlik işlemine geçelim. Evet dostlar, fırçalama işlemimiz sona erdi. Özel hazırlamış olduğumuz karbonat, limon suyu ve su karışımından oluşan havuzumuzda rezervuarımızı fırçaladık. Sodyum bikarbonat, namı diğer adıyla, halk arasında bilinen adıyla kabartma tozu, karbonat, gerçekten beyazlatma üzerinde çok etkili. Sonuç gerçekten muhteşem oldu. Birazdan havuzdan çıkarınca daha iyi göreceksiniz. Şimdi havuzumuzu temizleyeyim, dökelim. Ardından ürünümüzü temizleyip neticeye hep beraber bakalım. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, işte işlemimiz tamamlandı. Sonuç gerçekten muhteşem oldu. Baktığım zaman ilk haliyle kıyasladığımda kesinlikle arada yeni ile eski gibi bir fark var. Bu kimyasallar biraz uğraştırıyor ama gerçekten işe yarıyor. Size videonun da başında da bahsetmiştim. Ucuz fakat etkili malzemeler kullanacağız demiştim. Kaliteli malzemeler ama ucuz malzemeler. Marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler. Çok pahalı şeyler almanıza gerek yok. Kesinlikle aldığınız yaklaşık yani 20 lira kadar para harcadığınız bir malzemeyle birçok plastik aksamınızı, aracınızdaki birçok rezervuarı yenileyebilirsiniz.
Ve bunları dediğim gibi 20 TL'ye kadar bir malzemeyle sağlayabilirsiniz. Ben çok büyük bir rezervuar kullandığım için o yüzden çok fazla malzeme kullandım. Size o kadar malzemeye kesinlikle gerek yok. Gördüğünüz gibi son derece güzel oldu. Fatih de çok beğendi belli. Gerçekten kaliteli oldu. Bu konuda yalnız size tekrar bir uyarıda bulunacağım dostlar. Kesinlikle bilmediğiniz kimyasal malzemeleri birbirine karıştırmayın. Özellikle... Evet, sanırım bitmeyecekmiş. Özellikle çamaşır suyuna kesinlikle cam suyu, cam silme suyu, sirke, bunları kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Çünkü sonuçları çok kötü olur. Zehirlenmelere kadar varacak sonuçlara gidersiniz. Kapalı ortamda bu işleri yapmayın. Ben odamda başladım. Penceremi açtım, kapıyı kapattım. Buna rağmen kokuya sebep oldu. Evde kimse olmamasına rağmen bir sıkıntı veriyor. Pencerede olmazsa, odanız havalandırması yoksa kesinlikle yapmayın. Balkonda ya da dış ortamlarda yapın ve sadece tek bir malzeme kullanın. Kloraksa klorak, çamaşır suyuysa çamaşır suyu. Kesinlikle 2 tane temizlik malzemesini birbirine karıştırmayın lütfen. Sağlığınız her şeyden önemli gelir. Evet, sonuç muhteşem. Şimdi size yakın plan çekimini bunu göstereyim. Daha sonra da videoyu noktalandıralım. Görüşmek dileğiyle dostlar. Evet dostlar, işte sonucu görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu diyebilirim. Eski ile yeni arasındaki fark gibi. Biri sapsarıydı, biri de olabildiği kadar beyazladı. Amacımız dediğim gibi ucuz ve kolayca ulaşabileceğimiz malzemelerle bu işlemi yapmaktı. Ve gerçekten emeğe değdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana en büyük desteği kanalıma abone olarak, videoları beğenerek, yorum yazarak ve paylaşarak olursunuz. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.